Houston, this is Watcher 1. We are seeing a deviation in telemetry data. Please confirm. Watcher 1, your data looks clean. Likely a sensor error. Proceed with orbital check. Negative, Houston. This is not a sensor error. We have visual contact. The moon. It's not where it's supposed to be. Say again, Watcher 1. It's getting closer. My God, it's coming towards us. Orbit is collapsing. Houston, are you seeing this? Watcher 1. Code black. I repeat, code black. Initiate evacuation procedures immediately. Daha önce dünyanın halkaları olduğunu biliyor muydunuz? Bu senaryonun tekrar gerçekleşme ihtimali sıfır değildir. Şu an imkansıza yakın olsa da kozmik olasılıklar dahilindedir. Bu ihtimali mevcut koşullarda yeniden yaratabilecek tek olasılığı anlatıyorum. İşte o ihtimal. Bildiğimiz gökyüzü artık yoktur. Bir zamanlar gecelerimize ışık tutan o sessiz bekçi, şimdi kıyametimizin habercisine dönüşür. Ay dünyaya düşmektedir. Bu sadece bir çarpışma hikayesi değildir. Bu insanlığın en büyük çaresizliğinin ve kozmik kaçışının hikayesidir. Her şey verilerdeki küçük bir tutarsızlıkla başlar. Dünyanın dört bir yanındaki gözlem evleri imkansız bir gerçeği fısıldar. Ayın yörüngesi bozulur ve her geçen saniye bize daha da yaklaşır. Bilim dünyası başlangıçta inkar eder. Bu bir hesaplama hatası olmalıdır. Ancak yer çekimi yalan söylemez. Sular yükselmeye başladığında gerçeğin soğuk yüzüyle karşılaşılır. Gerçek kesinleşince insanlık ikiye bölünür. Geride kalanlar ve gidebilenler. Yıllardır gizlice inşa edilen devasa O'Neill silindirleri, yeni Nuh'un gemileri olarak yörüngedeki yerlerini alır. Sadece en zenginler ve en şanslılar bu cam ve çelikten yapılmış habitatlara bilet bulabilir. Aşağıda kaos hüküm sürerken onlar yukarıdaki yapay cennetlerinden süreci izlerler. Bu hayatta kalmanın en acımasız halidir. Dünya kaderini sessizce kabullenmez. Son bir savunma hattı kurulur. Bilim insanları asteroidler için tasarladıkları nükleer planları Ay üzerinde denerler. Gökyüzü insan yapımı şimşeklerle, roketlerin ateşleriyle aydınlanır. Ancak Ay bir asteroid değildir. O, yenilemeyecek kadar devasa bir canavara dönüşmüştür. Patlamalar sadece yüzeyi çizer. Kaçınılmaz son 1 milim bile sapmaz. Ay yaklaştıkça okyanuslar efendisine itaat eder. Kıyı şeritleri
kilometrelerce yüksekliğindeki dalgaların altında ezilir. Yerçekimi sadece suları değil, kıtaları da çeker. Yeryüzü çatırdamaya başlar. Medeniyetin görkemli şehirleri doğanın öfkesi karşısında kartondan kalelere dönüşür. Artık kaçacak yer kalmamıştır. Sadece beklenecek bir son vardır. Uzaydaki habitatlarda yaşam, steril bir sessizlik içinde devam eder. Onlar tarihin en büyük trajedisine ön sıradan bilet almış talihsiz şanslılardır. Aşağıdaki çığlıklar uzay boşluğuna ulaşmaz. Sadece görsel bir kıyamet izlenir. Yapay parklarında güneşlenirken, gerçek evlerinin yanışını izlemenin travması ruhlarına işler. Vicdan, yer çekiminden daha ağırdır. Ve sonunda beklenen o kritik sınır aşılır. Roche limiti. Dünyanın yerçekimi, Ay'ı bir bütün olarak tutan kendi kütle çekimini yener. Milyarlarca yıllık yoldaşımız gökyüzünde sessizce parçalanmaya başlar. Artık tek bir küre değildir. O, ölümcül bir taş nehrine dönüşür. Fizik kanunları nihai ve acımasız hükmünü verir. Parçalanan aydan kopan trilyonlarca tonluk enkaz atmosfere giriş yapar. Gökyüzü artık mavi değil, saf ve yakıcı bir ateştir. Okyanuslar kaynar, ormanlar anında kül olur. Gezegen sterilize edilir. İnsanlığın binlerce yıllık tarihi birkaç saat içinde magma denizine karışır. Sessizlik çöker. Artık duyacak kulak, anlatacak dil kalmamıştır. Fırtına dindiğinde geriye kalan şey eski dünya değildir. Gezegenimiz artık Satürn gibi ayın küllerinden oluşan muhteşem bir halkaya sahiptir. Bu bir son değil, kozmik ölçekte sadece bir sayfa çevirmektir. Habitatlar insanlığın tohumlarını yıldızlara doğru taşırken yavaşça uzaklaşır. Evren hikayesine devam eder. Kayıtsız, görkemli ve sonsuz.